Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Çeri. Ben Yaşar. Bugün- Silahçı Yaşar. Bugün Poligon Safari'deyiz arkadaşlar. Bu videoda sizlere silah güvenliği, bireysel silahlanma ve birkaç silah tavsiyesinde bulunacağız. Bize bu videoda misafirimiz ya da bizim misafir olduğumuz kişi Silahçı Yaşar dediğimiz Yaşar Hoş abimizdir. geldiniz. Hoş geldiniz. Sözü çok fazla uzatmadan konuya girelim. Burada silah patlaması sesleri var. İçeride silah bölümünde Yaşar abiyle bir miktar sohbet yapalım. Bakalım neler çıkacak ortaya. İnşallah beğenirsiniz. Bu arada Yaşar abinin de YouTube kanalı var. Abone olmayı ve benim kanalıma abone olmayı, bir de bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Sözü daha fazla uzatmadan gelin bakalım videomuza başlayalım. Evet. Selamünaleyküm millet. Poligonları ben bir lokomotif olarak, silah sanayinin gelişmesindeki bir lokomotif olarak görüyorum. Türk silah sanayisi artık gelişiyor. Şu an envanterimizdeki çoğu silah yerli silahlarımız. Türkiye'de üretilen yerli silahlarımız. Ne var bunlarda? Başlıca canikler geliyor, sarsılmazlar geliyor, ziganalar var. Burgu Metal BRG diye bir silahımız daha var. Ağoğlu firması var. Yeni silah firmaları ve modelleri çıkıyor. Artık dünyaya bayağı ün saldık. Canik, benim birlik ve Amerika'da çok tutulan bir silah ve Kenik diyorlar. Halbuki Canik. Teknoloji olarak iyiyiz. İşte bu poligonlar bu silah sergisi oluyor. Vatandaş silah almaya gideceği zaman, silahı taşımaya veya bulundurmaya haiz olduğu zaman evraklarını da hazırlarken neye karar vereceğini, hangi silahı alması gerektiğine burada karar veriyor. Çünkü çoğu Türkiye'de üretilen ve yabancı ülkelerde üretilen silahların çoğu poligonlarda var artık. Ve bu sektör bayağı gelişti. Geliyorlar bize, silahları beğeniyorlar, deniyorlar, bakıyorlar. Ondan sonra MK'ye gidip evraklarla beraber silahlarını alabiliyor gönül rızasıyla. Canik alacak, Canik'in hangi modelini alacak? SAR 9 alacak, hangisini alacak? İkisi arasında kıyaslamayı rahatça yapıyor. Taşıma kolaylığı hangisi, nişan hattı düzeni, tertibatı hangisinin ne farkı var hepsini görmüş oluyor. Böyle bir şey olabilir. Sarsılmaz'ın Kılıç 2000 Light'ı, altın. Glock yine keza öyle Avrupa. Canik modelleri dediğim gibi tutulan modeller. Sarsılmaz firması her geçen gün yeni silahlar çıkartıyor. Ve poligonlar sayesinde vatandaşın talebi üzerine tüfek atmaya başladık. Artık 30 mermi alan yarı otomatik tabancalarımız, tüfeklerimiz var. 9 mm mermi alıyor bunlar. 30 tane mermi kapasiteli dediğim gibi. Şu Sarsılmaz'ın toplu tabancası. Geçen kendi videomda da paylaştım. Şimdi Serdar Bey'e de izah ediyoruz tekrardan. Bu tabanca diğer toplara göre 2 mühimmatı alabiliyor. 38 Special ve 357 Magnum. 2 mühimmatı da tek tabancada atabiliyorsunuz. Hangisini isterseniz. 38'in sesi ve geri tepmesi daha azdır. Yani barut hakkından dolayı. 357 adı üzerinde Magnum olduğu için daha bir şahlanır. Bunlar klasik silahlar. Eğlence için. Mesela yine Türkiye'nin Colt modeli 45 kalibre. Bunun mermisi de 45 kalibre. Görülebiliyor mu? Evet. Aradaki fark, kalınlık farkı falan. 919 Paleberrum ve 45 kalibre. 45 ACP de diyorlar. Daha etlidir, daha kalındır. Tahrik gücü tabii ki daha yüksektir. Bunlar klasik silahlar. Klasik silahlar ilk çıktığında 1900'lü yıllarda tek şarjör, tek sıra şarjör. Hatta buna Rize Ardeşen yapımları, el yapımları da var. Bunlar da yine böyle tek sıra şarjör kullanırlar. Daha modern olduğu için artık silahlar mesela 18 alan var, 19 alan var, 15 alan var, 17 tane mermi alan var. Bakın SAR 9'un mesela 17'li şarjörü var. 17 artı 1. Yani mermi çoğaldıkça atış keyfi daha da uzuyor. 8 tane de bırakmak istemiyor vatandaş. İşte bak BRG'nin en son modeli. Tabii daha üretime devam ediyor. Evet. Tamam. Bakın BRG 9 taktikal. Şunlar şu yüzükler çıkar. Buraya askeri kanat veya emniyet mensupları buraya susturucu takabiliyorlar. Bu özellikleri var. Aynı özellik Sarsılmaz'da da var, Canik'te de var. Özellik açılarımız kullanıyor. Bunlar bu yüzükler sökülerek tekrardan dediğim gibi susturucu takılabiliyor. Tamamen askeri amaçlıdır bu susturucu da. Sivil vatandaşın susturucu bulması, kullanması kesinlikle yasaktır. Ama düşünülmüş bu da özel kuvvetler için olabilir. ZIG 14 klasik Belçika Browning'in şöyle bir gene kontrolümüzü yapalım. Mutlaka kontroller yapılıyor. Bunun bir özelliği var bakın. Şarjör emniyeti vardır bunda. Belçika Browning'de de
Yine şarjör emniyeti var. Şarjör olmadan horoz düşmez. Bunun bir hilesi var Serdar Bey. Orta parmağınızı içeri sokarsınız, şarjörün hizasına getirirsiniz. Orada bir düğme var. Kapanır. Bu da meslek sırrı. Abi senden öğreneceğimiz çok şey var. Estağfurullah, estağfurullah. Ya ben aslen Kastamonluyum, onu da söyleyeyim. Sülalede bir tek silahçı benim. Başka silahçı yok. Anne tarafı Rizeli, belki de ondandır, Ardeşenli. Belki ondan, ben çocukluğumdan beri silahın içindeyim. İmam Hatip mezunuyum, 97 İmam Hatip mezunuyum. Bizim okulda hep orman kanunu vardı, o yüzden ben silahı seçtim. Biraz da Karadeniz'de olmakla. Ya bilmiyorum da, hani diyorum ya, sülalede bir tek ben silahçıyım. Buranın, şimdi bende tamir ustalık belgesi de var. İşte atış gözetmenliği, evraklarımız, her şeyimiz, ilk yardımımıza kadar. Burada şirkette olması gereken evrakların hepsi var. Tamir ustalık belgesini de aldım. Buranın silah tamir, bakım, onarımları da bana ait. Arıza tespiti, arızayı giderme, rutin bakım, bunları şahsım olarak yapıyoruz. Gelsin vatandaş burada güvenlik kurallarına uyarak atışını yapsın. Silahı olmasa da herhangi bir poligona gittiği zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kimliğini yukarıda deftere kaydediyoruz. Oradan bilgisayardan pollete düşüyor o sisteme girilen kişi. Aşağıda gelip atış gözetmeni tarafı yanında olduğu müddetçe, güvenlik kurallarına uyduğu müddetçe keyifli bir şekilde atışını yapıp buradan güle oynaya çıkıyoruz inşallah. Ben videolarda abi genelde silah almak isteyenlere, marka model ne alacağını karar veremeyenlere genelde %90 videolarımın çoğunda poligonlara gidip poligonlardaki silahları deneyerek. Tabii ben de onu diyorum işte. Hani gelsinler buraya. Uygun mu, değil mi? Silah göreceli, güzellik göreceli bir kavram. Tabii. Kendine göre beğenecek mi, beğenmeyecek mi? Ona göre tavsiyelerde bulunuyorum. Senin de söylemlerinden anlıyorum ki doğru bir tavsiye. Doğru. Zaten hep aynı kafada bu şekilde buluşuluyor. Dediğim gibi poligona gelsinler. Cüzi miktarda ücret, ulaşılmaz rakamlar değil yani. Gelecekler. 3'er 5'er 10'ar neyse artık, onlardan aşağı attırmıyoruz genelde de, hani zaten o da anlaşılmaz. 2 tane mermiyle silah anlaşılmaz. Yakacaksın o mermi. Çünkü o aldığın zaman araba değiştirmeye benzemiyor. Silahı aldın, ben bunu beğenmedim, şunu alayım deme şansın olmuyor. O yüzden tam karar vereceksin ve mermiyi de acımayacaksın. Bakın Canik Elites Combat. Güzel bir silah. Güzel bir tetiği var. Çok hoş bir tetiği var. Tam nişan hattını oluşturabileceğim bir tetik. Tasarım bildiğim kadarıyla bize ait. Tek kusuru biraz etli olması. Bakın ne kadar kalın duruyor. Tek kusuru o. Ama taşınmaz. Bu taşınır. Ama bakın SAR 9 Glock'un emsalidir. Çalışma prensibi hemen hemen Glock'la aynıdır. Bunun en genişliği mesela daha dar olduğu için taşınabiliyor. Bunlar ikinci nesil tetikler. İlk tetikleri aynı Glock'un tetiği gibi. Glock tetikleri biraz serttir. Bunlar çekat silahları. Tetiği serttir. Burada taktikal silah olduğu için tetik sert yapmışlar. Yani atış anında çektin attın. Çekat yaptın, bir şey oldu, çatışmaya girdin, Allah muhafaza. Hani bu kurgu bunlar. O an kurşun buraya gelmiş, şuraya gelmiş, fark etmiyor. Vurdun mu vurdun. Evet. Ama bunun tetiği, şunu diyecektim. Bunun tetiği işte biraz daha modernize edildi, daha yumuşak bir tetik oldu. Anlatabildim mi? Zaten en büyük sıkıntı hep patlama korkusundan bahsediyor. Benim videolarımda da var hep patlama korkusu. Atıcı bunu böyle itiyor aşağıya. Boş silahı veriyorum, onda da aynısını yapıyor. Patlamaya konsantre oluyor. Şimdi tetiği sert olduğu zaman bu daha bir yoğun strese girer insanlar. O yüzden yumuşak tetik her zaman için iyidir. Yumuşacık olacak tetik. Nerede patladın, nerede iyi düştüğünü anlamayacak kimse. Dediğim gibi taşıma kolaylığı bu. Poligona gelmek isteyenler için o zaman abi şuraya videonun kenarına bir yere poligon numarasını ekleyelim. Olur. Oradan olur. Sorularını sormak istedikleri, aklına takılan bir şey varsa telefonla ulaşıp sorabilirler. Bizi takip eden zaten arkadaşlar. Kasada duran arkadaşlar, telefonlara bakan arkadaşlar bu konuda bilgileniyorlar. Bilgileri yetmediği zaman bize mutlaka dönüş yapılıyor. Yani karşılıksız kalmıyor. Mutlaka bize sorulur. Onlara da cevaplayamayacağı sorular oluyor. Şey sorabilir mesela. Yani şunu sormasın. Şu tabancanın namlu çıkış hızını sormasınlar. Adam Emrah'ın 50 tane mermi sıkmıyor. Ya hakikaten de her tabancanın farklıdır. Mermisi farklıdır. Mermi barut haznesi bile şey. En çok sorulan soru. Ya bu tabancayı mermi çıkış hızı ne? Kaç tane mermi attın? 50 tane mermi atmadın. Mermi çıkış hızını soruyor. Namlusu uzun. Şimdi bunun namlu uzunluğu bununkinden farklı. Bununki daha kısa. Yani buna da fark eder. Barut haznesi fark eder. O mühendisin uygulaması fark eder. Onu ben nasıl cevap vereyim? Birçoğu da sallıyor zaten. Ben onu sallamak istemiyorum. O kadar çok teknik bilgiyle gerek yok. Silahların kendi web sitelerinde var. Tabii ayrıca, onlara bakılsın. Ayrıca benim kanalda paylaşmış olduğum inceleme teknik özellikleri video serilerimde şimdiye kadar yaptığım 4-5 modelin
teknik özellikleri bulunmakta. İlerleyen zamanlarda daha farklı modeller de gelecek. Teknik özellikleri de benim YouTube sayfamdan, firmaların web sitelerinden öğrenebilirler. Benim demek istediğim şuydu aslında, hani adam bir silah almak istiyor, atıyor. Gelecek işte. Ama poligonun envanterinde var mı yok mu bilmiyor, onu arayıp sorabilir. Onu sorsun, onu sor. O olur. Ben aklıma direkt o tuhaf sorular geldiği için tabii ki şu silah var mı? Bizim Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla biz şimdi Safari ailesi olarak ikinci poligonumuz var. Türkiye'de 2 poligonlu bir şirket yok. Yani aynı firmanın 2 tane poligonu yok. Evet. Birisi burası, diğeri de Taksim. Taksim Galatasaray Lisesi Otoparkı'nda. Bir poligonumuz daha var. Burada olmazsa orada olur. İcabında Taksim'e geçilir. Bir de şu anlayış çok tuhafıma gidiyor. Silah küçük olduğu zaman hafif oluyor da geri tepmesi fazla oluyor. Siz de bilirsiniz. Herkes ya küçük olsun geri tepmesi az olsun diyor. O çok komiğe gidiyor. Ya küçük silah daha çok geri teper. Ne kadar hafiflerse o kadar çok geri teper. Şahlanması yüksek. Tabii bir de insana ürperti veriyor yani. Biz bile atarken çok tepiyor falan onu hissediyoruz. Ki amatör adam daha çok hisseder. Ama taşımak olarak bu. Ona göre alışıyorsun. O silahın tamam aldın, küçük silah aldın. Taşıması kolay. Çektin, kullanıyorsun. Onu alışıyorsun ama ilk başta da zorlanabilirler küçük silahta. O yüzden eğer fazla taşımayacaklarsa biraz etli butlu bir silah almanı tavsiye ederim. Bir ele avuca otursun. Yine Zigana Sport var mesela. Bu silah çok gösterişli. Hatta bir Amerikan filminde de birkaç sahnesinde bu silah kullanıldı. Bence bu yetkililerin bizim TİSAŞ firması üretiyor. Trabzon Zigana üretiyor. Şu tetik istinat boşluğu çok fazla. Yani böyle atıcı da çok rahatsız geliyor. Basıyor. Ya basmıyor diyor. Acemi adam. Bak şu çok fazla boşluk var. Tetik sağ sonunda tutuyor. Bunun kusuru da bu. Ama onun dışında çok heybetli ve kullanışlı. Dedim ya bunu alanında da ona göre kullanıyor artık. Alışıyor. El alışkanlığı oluyor. Mesela bu silah taşıma uygun mu? Göreceli bir şey. Ama güzel silah. Baksanıza ortaya geldiği zaman bunu Desert Eagle'la karıştırıyor. O değil yani. Bu Zigana Sport, Türk malı. Büyük silahlarda taşımak tabii ki de zor. Biraz daha zor oluyor. Daha çok yer kaplıyor. Arabaya binmek, inmek. Mesela Zigana PX9. Bu da güzel bir silah. Bu emsali Hırvatistan HS modeli var. Onun emsaline benziyor. Sökmesi, takması, işte kullanışlı ve hiç tutukluk yapmadı. Sağlam bir silah. Zigana bu işte iyi yani fena değil. Hep ben emsallerini gösteriyorum. Mesela şu Canik TP9'un ilk versiyonlardan klasik modelsel. Bunlarda Walther silahları var. Walther'in birebir çalışma prensibi aynı. İğneyi düşürüyor horoz yerine. Ve bunlar normalde tek tetik. Bunlar çift tetik. Her türlü devamlı ateş edebiliyor. Bu hem iyi bir şey hem kötü bir şey. Misal mermi patlamadı, ikinci kez basabiliyorsunuz. Ama diğer silahlar polimer gövdeli silahlarda tek tetik olduğu için hani sürgü çekilmesi lazım zannediyorlar. O yüzden bir mermi boşa gidebiliyor. 18 tane mermi alır bu da mesela. Yavuz 16 Beratta modeli çok tutuldu mesela. F92 modelleri var. Evet. Onda da var mesela. Beratta'nın İtalyan mafya babalarının silahları F92'de şöyle çektiğin zaman bakın kapanıyor, emniyet kapanıyor. O Beratta'larda ve Yavuz 16'da o kusuru var. Kusuru da bileceksin. Yani adam basıyor, çalışmıyor çünkü emniyet kapanıyor. Sert çektiğin zaman o telaşla sert çekiyorsun sürgüyü, üst kapağı, emniyet mandalı kapanıyor. Ama onun dışında o da kolay takılmaz yani tutukluk yapmaz, mermi seçmez. Az önce dediğim gibi silah teknolojisinde bir yere geldik. Şu da mesela Sterling firması üretiyor. 45'lik 9 mm silahlarımızdan çok Türk malı şeyler var. Mermi fişek üreticileri var. Sterling var. Şimdi aklıma gelen Özkursan var. Sarsılmaz'ın kendi bünyesinde çıkarttığı mermiler var. Yani birçok artık yerli üretim mermi mühimmatımız var. Tabii sadece tabancadan bahsediyorum. Bir de bunların uçak savarı var, G3 tüfekleri var. G3 de kalmadı, 7.62 mermileri ve şeyler yaptı. Evet. Hepsi artık üretmeye başladık. Yalnız dikkatinizi çekti mi hiç? 7.65 doğru düzgün kalmadı. Herkes 9 milim aldı. Evet, 7.65 kalmadı. 7.65 mermisini de bulmak zor oluyor. Kısa 9 derler. 9 çarpı 17 fişekler. Abi. Yani av bayilerinde gittiğim zaman ağırlıklı 9 mm. Onun dışında farklı mühimmatlar, farklı kalibre, farklı çaplar sorduğun zaman çoğu av bayi girmiyor riske. Evet, yani ne riske. adam çekmiyor adam, para bağlamıyor. Yani ayda yılda yapacağı belki 50 fişek, belki 100 fişek. 1000 tane kapasite alma şansım var. Evet. Ama 9 milimetreden 1000 taneyi çevirebilirim. Mesela. 45 kalibre 1000 tane alacaksa da bir kişi alacak. O para dediğiniz gibi senede kaç defa çeviriyorsun onu. Evet.
Hiç bağlanmıyor. 9 metre ekmek su gibi giden bir şey yani. MKM web sitesine de hiç bakmadım. 7.65 satışta var mı diye ama. Ben de bakmadım. Son zamanda bakmadım. Galiba. Şimdi devlet de bazı kolaylık yapması lazım bence. Şimdi ruhsatlı silahı tamam silahlanmaya karşıyız ama vatandaş da bunu istiyor. Sen eğer bunun yolunu düzeltmezsen eğer vatandaş kaçağa bulaşmış oluyor. Evet abi. Yani asıl büyük bir sıkıntı. yukarıda Şimdi seninle konuşmak istediğim konu buydu. Bireysel silahlanma. şöyle söyleyeyim, bu neye benziyor biliyor musun? Ben hep bir yazı görmüştüm, onu anlatmaya çalışayım. Hani bu kadar teknolojinin olduğu bir yerde, itfaiyenin bu kadar olduğu bir yerde yangın tüpüne ne ihtiyacı var gibi bir şey yani. Bu kadar polisin olduğu bir yerde askerin olduğu, Allah razı olsun. Allah ayaklarına taş değdirmesin, bu ayrı bir şey. Ama bireysel olarak da ben güvenliğimi sağlamak için, ev ve can ve mal güvenliğimi sağlamak için niye bir tane tabancam veya tüfeğim olmasın? Niye bu kadar zor oluyor bu işler? Evet. Zaten ruhsatlı olan adam kolay kolay silahına sarılmıyor. Evet. Evet. Sarılmıyor. Ben bu işin çekirdeğinden gelmeyeyim. Kimse kusura bakmasın. Silahla Yani- sarılanların %99'u Kaçak. kaçak. Aa bak benim Herhangi parmak bir izim farklı bir nereye insanlar. gözüküyor mu? Parmak izim ha buraya geldi. Evet. Bu böyle bir şey yani. Sonuç olarak benim ruhsatlı silahım, kriminal var, ıvır var, zıvırı var, her şey tespit edilmiş, bana bu silah verilmiş. Sen yap bakayım, yapabiliyor musun öyle bir eşkıyalık? İnsanlar Kolay değil yani. Şeyi karıştırıyor abi. Bireysel silahlanmayla yasa dışı silahlanma, kaçak silahlanma yani ruhsatsız silah sahibi olmayı karıştırıyor. İşte karıştırıyorlar. Evet. Ben de diyorum ki eğer devlet buna kolaylık sağlamazsa başka yerlere başvurur. Yani başka türlü bulmaya çalışır. Adam kuru sıkıdan dönmesiyle. Ben yani işin içinde yıllardır bu işin içindeyiz. Görüyoruz bazı şeyleri. Adam namluyu delmiş, bir tane çelik parça boruyu yerleştirmiş. Ya bu ne kadar güvenilebilir? Senin için bir sakat zaten. Evet. Bunları kuru sıkıların üst sürgü kapakları, altlar gene bunlar gibi polimerdir ama üst sürgüleri silahın üst sürgü kapağı çok önemlidir. Sürgü kapağı. Yani bakın bu altı plastik, üstü çelik. Çelik, plastik, komple çelik. Bu altını alüminyumda yaparsın, çelikte yaparsınız, plastikten de polimerden de yaparsınız ama üst sürgü muhakkak ve muhakkak çelik olacak. Mesela Glon çeliği özel bir çeliktir, kolay kolay kırılmaz. Bizim Türk silahları yeri geldi o kaliteye daha ulaşamadı. Çünkü adamın silahı 150 senelik silah, bizimkisi 20 senelik silah. Aşama aşama bunlara yetişeceğiz inşallah. Diyeceğim o, kuru sıkının üst kapağı zamaktan. Siz bilirsiniz zama. Evet. Yani anlatabildim mi? Bu üst sürgü ne kadar dayanıklı olabilir? Ne kadar sağlam olur? Kıracak atacak. Üst namludaki ön taraf başka bir yere, arka taraf başka bir yere gidecek icabında. Senin suratına da gelir, yanındakine de gelir, parça fırlatır. Ne kadar sağlıklı. Yani bir şekilde eşkıyalık yapacağım derken kendine zarar verebilirsin bu silahları. Yani bunlara tenezzül edilmemesi lazım. Mesela bak ben size başka bir örnek vereyim. Ruhsatlı av tüfekleri pahalıdır. Ama aynı tüfeğin böyle internette falan duyuyoruz, görüyoruz. İstanbul'da, Türkiye'de yaşıyoruz. Kaçak olarak almaya kalk çok ucuz. Çünkü tüfeği satın alman, ruhsatını çıkartman daha kolay. O yüzden av tüfeğinin ruhsatsızı para etmez. Ucuzudur yani. Kuru sıkı fiyatını alırsınız iddia ediyorum. Ama tabancada ruhsatsızı pahalıdır. Çünkü buna ulaşmak çok zordur. Bir sürü prosedür istiyor. Devletin bu konuda kesinlikle bir adım atması. Ya bize bu söz düşmez belki ama işin içindeyiz. Evet yani bildiğimizden dolayı söylüyoruz. Yani Zaten görüyoruz. Bunu ben görüyorsam devlet büyükleri de görmesi lazım. En son halkada ben varım yani. haberlerde ben çok dikkatimi çekiyor. Özellikle sinirlenen komşusunu vurdu, 4 kişiyi vurdu, yakalanıyor, ruhsatsız silah. Yolda giderken filan adam geçen hafta... Av tüfeği ya. Hep Çıkartıp birini vuruyor ama ruhsatsız silah. Ruhsatlı olsa zaten onu yapmaya cesaret etme şansı yok, cesaret de edemez. Yani anlatmak istediğimiz Allah bu ama insanlar bizi yanlış Allah anlıyor. başa da vermez. Yerdeki taşı da alır icabında onu silah niyetine kullanır. Allah o durumlara Bu düşürmesin başka bir hiçbirisi. Şey. Ama silah sahibi olan insanlar daha bilinçli. Daha bilinçli. Daha bilinçli. Daha bilinçli. Kaçak Kendini silah. kaybetmek Ne olur için çal. etmek- Ne olur diyor ya atarım denize gider Evet. diyor. Adamdaki bu zihniyet var. Evet. Hadi siz atın. Evet. Hani sıkıysa at bir tarafa. Sana söyle devlet süresi doldu getir bana silah diyor. Ne yapacaksın o zaman? 6 ay kala ruhsatın bitimine 6 ay kala devlet sana haber gönderiyor. Evet. Kardeşim senin ruhsatın süresi doluyor. Buna bir hal çare bulalım diye soru soruyor. Hadi sıkıysa o tabancayı getirme. Bireysel silahlanma dediğimiz şey zaten bu işte abi. Yani devletin bunları bir kayıt altına alıp da yani
herkese ki ben kendi adıma konuşayım. Ben silahımı ağaca dahil mesela ateş etmem. Ağaca yani bırakayım sana bir köpeğe. İnanın ben de hiç avı da sevmem yani. Yani demek istediğimiz gibi yeni silah almak isteyenler yani bireysel olarak ruhsatlı olarak silah almak isteyen arkadaşlar gelecek burada poligonumuzda veya poligonlarda silahları deneme şansı var. Sarsılmazıydı, Glow'ydu, Colt modelleriydi. Değişik marka modelleri buradan inceleyip Canik modellerini karşılaştırıp hangisi kendisine daha uygun, eline hangisi daha yatkın, tetiği kendisine daha uygun hangisi ise onu seçecek. Biz de burada ufak tefek tavsiyelerimiz olacaktır mutlaka. Ya da kendisi bilinçlidir ama daha böyle hakimse konuya biz fazla müdahale etmeyiz ama bize bir şey sorulursa dilimiz döndüğünce yardımcı olmaya çalışıyoruz buradaki gözetmen arkadaşlarla beraber ki bizim poligonumuzda özellikle bu işte hakikaten iktisat sahibi Misal Emin hocam var. Evet, merhaba arkadaşlar. Hep beraber gelen müşterilerimize güler yüzlü bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bilip bilmemek hiç de önemli değil. Buraya geldiğinizde işimiz bu yani. İşimiz bu. Profesyonel arkadaşlar, eğitici ve öğretici her türlü silah konusunda hem bilgilendiriyoruz hem de atış için önce güvenliği anlatıyoruz, silah güvenliğini, sonra da atışla ilgili teknik bilgileri verip atışa geçiyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben atışa Çok geçiyorum. sağ olun. Kolay gelsin. Şimdi biz mesela burada atış güvenliğinden bahsediyoruz. Kendisinin bireysel olarak yapması gereken güvenliklerden bahsediyoruz. Vatandaş silahını alıyor, ruhsatlı silahını aldıysa da bu silahın sökümüyle ilgili detaylı bilgi de veriyoruz. Bizim silah temizleme odalarımız var. Oradaki kendim silah tamir ustalık belgem de var. Burada bu silah nasıl sökülür, nasıl temizlenmesi gerekir, neye dikkat etmesi gerekiyor. Bunları tarifçe elimizden geldiğince izah etmeye çalışıyoruz ve hem pratik hem de sözlü olarak kendilerine bildiriyoruz bu konuları. Yani kapsamlı bir şekilde söküyoruz icabında. Tabii kendisi talep ederse. Yoksa biz hadi gel ben sana şu silahı sökeyim demiyoruz yani. Dediğim gibi burada ilk temel atış eğitimini yapıyoruz. Hiç bilmesi önemli değil yani silahın merakı vardır. Gelsin bir 10 tane mermi sıksın yani bir anlasın ne olduğunu. Bu silahın bir geri tepmesini bir hissetsin. O ayrı bir keyiftir yani. Önce güvenlikten bahsediyoruz. Namlunun hiçbir şekilde yani bakın en sondaki şey en başta söylüyoruz. Hiçbir şekilde dolu ya da boş silahın geri çevrilmemesi gerektiğini bir defa ikna ediyoruz, izah ediyoruz. Ondan sonra silahı nasıl tutması gerektiğini, ayakların hangi açıda olması gerektiğini, vücudun hangi düzlemde olması gerektiğini tarifle ve pratik olarak burada izah ediyoruz. Atışa başlatıyoruz. Özellikle kadın atıcılarda önce boş silahla bir prova yaptırıyoruz ki erkeklerde de çoğunluğu oluyor da erkekler biraz farklı oluyor. Askerden kalma bir tecrübe oluyor. Tetik konusunda sıkıntı yaşamıyor ama hanımefendilerde önce boş silahla prova yaptırıyoruz. Sonra şarjöre bir tane mermi koyuyoruz. Tek mermi. Doğru ya da yanlış bir tane mermi var. Bir tane mermi var. Onu karşı tarafa bir ateş ettiriyoruz. Tabancanın ne olduğunu hissediyor. Tamam kardeşim ben bunu yapmaya devam edeceğim derse atışa başlıyoruz. Ve kadınlar bu işte de gayet başarılı. Ben edindiğim tecrübeyi söylüyorum. Birçok bayan arkadaşımız burada hanımefendilerimiz, kardeşlerimiz bu işte iyiler yani. Ufak bir eğitimden sonra canavar gibi atıyorlar yani. güvenlik eğitimleri falan veriyorsunuz herhalde poligonda. Güvenlik derken özel güvenlik mi? Tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Bunlar bir kursa gidiyorlar. O kursun hocaları bir izah ediyor. İzah ettikten sonra onlar eğitimlerini alıyorlar. Ayrıca o kurstan haricen, o aldıkları kurstan haricen ya ne olur olmaz sınava gireceğim diye bizden de gelip özel ders alabilir. Yani özel dersini burada atıyorlar yani. Biz burada özellikle güvenlikçi arkadaşlara biraz daha önem göstermek istiyorum. Çünkü daha kazanmadan para harcıyorlar. Evet. Bunların en kısa zamanda ve en az mermiyle anlamaları gerekiyor. Sağ olsunlar bayağı bir teşekkür mesajları da geliyor. Elimizden geldiği kadar dedim ya az mermiyle çok iş anlatmaya çalışıyoruz. Kuru tetik çalıştırıyoruz. Burada hemen VR eğitim vermeye çalışıyoruz. Yani burada hedefi vursun. Ha şunu da söyleyeyim. Önceden güvenlik atışları 15 metreydi. Tam 15 metre. Biz Ankara'da işimiz gereği bir seminere katılmak, evraktan dolayı bir atış gözetmenliği sertifikası almamız için Ankara'ya gittik.
Ankara'da emniyet müdürlerimiz falan briefing verdi. Bunlara ben ve benim gibi birkaç arkadaş bunu dile getirdi. Dedi ki hani polis memurları kadro atışlarını 7 metreye yapıyor. Biz poligoncular olarak, poligonda çalışan kişiler olarak güvenlik kursuna gidip güvenlik sertifikası alacak arkadaşlara hayatında ilk defa ateş edecek adama veya hanımefendiye 15 metreye atıyoruz. Bunda bir adaletsizlik var dedik ve sağ olsunlar ciddiye aldılar. 7 metreye düştü. Şu anda güvenlik kadro atışları 7 metre. Bunlar yakın muharebe silahı olduğu için herkes 25 metreyi düşünüyor, 15 metre düşünüyor. Hayır. Bunlar yakın muharebesi. 2 metre, 3 metre, 5 metre, 7 metredir. Aslında bunun mantığı bu. 10 metre ve üstünde yarışmalar, turnuvalar düzenlenir. Buradaki bizim amacımız zaten ortalama bir 10 metreye koyuyoruz. Hanımefendiler de 5'ten başlatıyoruz. 10 metreye çekiyoruz sonra. Yani o arada olması iyidir. Güvenlikçi arkadaş gelsin 7 metreye veya polis memuru 7 metreye atsın. Siz kalkıp da mesela suikastçileri düşünün. Adam 1 metre yanında ateş etmeye çalışıyor. Çünkü hata payı var. Az önce de konuşmuştuk ya. Tabanca emanettir, parmağın ucundadır. Her an kaçabilir. O yüzden yakından kullanmak, kılıç gibi düşünsünler bunu. Daha uzağa ok atmaya gerek yok yani. Burada 5 metre, 10 metreye atış yapıyorlar. Dediğim gibi güvenlikçi arkadaşlar özel bir de önem göstermeye çalışıyoruz. Vicdanen önem göstermeye çalışıyoruz. Tane tane izah edip gayet de başarılı oluyorlar. Vurulmayacak şey değil yani. Sanırım takipçilerimize bayağı bir bilgi verdik. Derseniz videoya bundan sonra biraz da atış yapalım. Biraz da kendimizi bilgilendirelim. Hem ben uzun bir zamandan beri Sizi ben de takip ediyorum. Gayet iyi atışlarınız var. O atışlar ben size hiç karışmayacağım. Siz kendi kafanıza göre burada atışınızı yapın. Biraz da kendi pasımı atayım. Evet. Bakalım videoya öyle devam edelim. Yaşar Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yaşar abiye çok teşekkür ediyoruz. Diğer videolarda, ilerleyen zamanlarda, başka konularda çekeceğimiz videolarda, ortak yayınlarda Yaşar abiyle videolarımız olacak arkadaşlar. Dediğim gibi Yaşar abinin kanalında Silahçı Yaşar olarak YouTube'da mevcut. Takip etmeyi unutmayın. Ben de Serdar Çeri olarak kanalımı takip etmeyi ve bize destek olmak için videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hadi gelin bakalım atışlara geçelim. Neler olacak? Hep birlikte izleyelim.